Türkiye'de hem çok denk geldiğim manzara hem de böyle paylaşımlarda da çok geyiği dönüyor. Şöyle bir şey var, görüntü var. İşte orta yaş ve üstü birkaç adam bir araya geliyorlar, iş makinesini izliyorlar. Şimdi iş makinesini izlemek bazı erkekler için, orta yaş üstü erkekler için bir atraksiyon, bir hobi ve onları mutlu eden bir eylem diyelim. Ben de bununla ilgili düşünürken ilginçtir ki bir makaleye denk geldim ve bu makaleyle bu manzaranın neden böyle olduğunu artık anlamış bulundum. Ben aydınlandım, şimdi size aydınlatma zamanı. Neden? Orta yaş üstü erkekler özellikle ya da erkekleri çıkaralım. İnsanlar neden iş makinelerini izlemekten haz alıyor? Bunu okuyalım, bunu inceleyelim bugün istiyorum. İş makinelerini izlemeye geçmeden önce bir konuyu anlamamız gerekiyor. Ayna nöronlarını anlamamız gerekiyor daha doğrusu. Ayna nöronları biraz çığırından çıktı, çok popülerize edildi ama esas noktası şu. Bizlerin empati veya dil gelişimini sağlayan şeylerden biri ayna nöronları olduğu, sinir hücreleri olduğu söyleniyor. Ne demek? Rizzolatti diye bir araştırmacı var. O ve onun grubundaki insanlar deney yaparken makak mankileriyle, maymunlarıyla beraber şunu fark ediyorlar. Bir maymun bir eylemi izleyip gerçekleştirmese bile motor bölgesinde F5 adı verilen, F5 adı verilen motor bölgesinde aktivasyon görülüyor. Bu ne demek? Şu demek. Siz bir eylemi yapmasanız da o eylemi yapıyormuşçasına beyninizde aktivasyon gözlemleniyor. Şimdi bu ayna nöronlarımız iyi ki var ki bizim empati yeteneğimiz var. Yani bu ne demek? Biz bir şey yapmasak da anlayabiliyoruz. Düşünsenize her şeyi yapmamız gerekse dünyada binlerce eylem var. Her şeyi yapıp bir şeyleri duyguyu hissetmemiz gerekse ne zamanımız ne de hayatımız bunun için yetmiyor, değil mi? Her şeyi deneyimlemeden anlamamız bizim için bir avantaj. Hem enerjimizi muhafaza ediyoruz, hem de çok zarar görmüyoruz, hem de zamandan tasarruf ediyoruz. Böyle düşünebiliriz. Şimdi geçelim alet kullanımına. Diğer bir noktada alet kullanımı. Alet kullanımı ile ilgili bazı deneyler var ve araştırmacılar insanlara işte böyle tornavidayla işlerin yapıldığı bazı görseller, videolar gösteriyorlar. Bir de nötr görseller, videolar gösteriyorlar. Bunları karşılaştırınca insanlarda inferior parietal lobül denilen IPL diye bir bölge var. Daha çok orada bir network, orada bir aktivasyon gözlemliyorlar. Ve bu aktivasyon, yani bu bölgede başka çalışmalarda aynı zamanda mesela matematiksel algı, matematiksel operasyon dediğimiz bu tarz görevleri var veya objeleri tanıma veya dille ilgili süreçlerde bu bölgede de aktivasyon gözlemleniyor. Peki ama bizim normal objeyi görmemize, yani nötr bir obje yerine alet gördüğümüzde özel bir aktivasyon görmemizin de beyinde görmemizi yani hesaplamamızın da bunu gözlemlememizin bir sebebi ya da insana bunun bir yararı olmalı, değil mi? Aletleri geliştirmek ve her geliştirdiğiniz bir şeyle de teknoloji evrimini gerçekleştiriyorsunuz. Bu insana özgü bir şey. Dolayısıyla bizim için çok önemli. Ama bir aleti gözlemlemek insana şu mesajı veriyor. Ben bu aleti kullansam ne yaparım? O sebepten bu bizim daha becerikli, daha çok üretici hale gelmemizi de sağlıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela o iş makinesini izleyen amcaları düşünelim. Bu amcalar aslında şunu söylüyor, beyefendiler. Ben bu adamın yerinde olsam bu kazıyı nasıl yaparım? Ve hangi açıyla bu aleti nasıl kullanırdım, hangi kuvveti uygulardım vesaire gibi aslında o anda akıllarından geçiriyorlar aynı şeyleri. Tabii hatta bazı şeyleri yanlış buluyorlar ki zaten ben olsam şöyle yapardım diye planlıyor bunu izleyen kişi. Ama bir de bizim insanımıza özel olarak her şeye dahil olmayı, uyarma eğilimimiz var. Onu da ek olarak söylememiz gerekiyor. Yani bu eylemi yapsaydım ben şöyle yapardım deyip karışıyor mesela. Ya iş makinesini kullanana sesleniyor ya da yardımcı olmak istiyor. Bak arkanda taş var, daha da ileriye gitme, hızlı gitme. Ve o arada çevrede bulunan insanlarla da bir iletişime geçiyor.
bir interaction gerçekleştiriyorlar ve sohbet ediyorlar. Yine bir bakın sosyal bir şey var. Alet kullanımı, izleme vesaire. Bence de o insanları o anda deneye tabii tutsak onlarda da IPL bölgesinde bir aktivasyon göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü hesaplama olayı var ve yine dille ilgili bir iletişim süreci de var. Umarım böyle bu videoyu da beğenirsiniz ya da bu konuya farklı bakarsınız diye düşünüyorum. Bu videoları kısa tutmaya çalışıyorum. O yüzden bazı bölgeleri ve fonksiyonlarını çok tartışamıyorum. Çok da sizi boğmak istemediğim için. Hemen videonun altındaki blogumda detayları bulabilirsiniz. Siz de acaba makineleri izlemeyi seviyor musunuz? Ya da babanız, işte ailedeki daha yaşlı fertler bunu gözlemliyor mu? Yaşın bir etkisi var mı? Bunu merak ettiğim için bu tarz yaşa dair bir yorum da yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Teşekkürler.